Merhaba arkadaşlar, ben Aykut Yavuz. Tekrar bir aradayız arkadaşlar. Bugünkü yeni dersimizle beraber konumuz sans ve avec. Yani sans olmadan demek, bir şeyin olmayışı demek. Avec de ile demek. Şimdi sans ile ilgili cümleler kurdum. Onu anlatacağım. Örnek cümlelerle beraber devam edeceğiz. Şimdi ilk cümlemiz: Marie ne peut rien faire sans son ami Pierre. Örnek: Marie ne peut rien faire. Marie hiçbir şey yapamaz sans son ami Pierre. Pierre arkadaşı olmadan, yani onsuz hiçbir şey yapamayacağını ifade eden bir cümle. Sans. Vincent va partir sans voyage. Yani Vincent va partir en voyage sans bagage. Evet, Vincent va partir neydi? Futur proche arkadaşlar. Partir en voyage, seyahate çıkmak, seyahate gitmek. Sans bagage, valizsiz, yani bagaj olmadan, valiz olmadan seyahate gidecek demek. Futur proche, yakın gelecek. Un étudiant ne peut pas réussir sans travailler régulièrement. Şimdi ne diyor? Un étudiant, bir öğrenci, ne peut pas réussir, başaramaz, sans travailler, çalışmadan, régulièrement, düzenli olarak. Kısaca bir öğrenci düzenli olarak çalışmadan başaramaz. Evet, sans travailler régulièrement kısmına dikkat edeceğiz burada. Yani düzenli çalışma olmadan demek. Mes amis, şimdi dördüncü cümle. Mes amis vivent dans une maison sans fenêtre. Evet, arkadaşlarım, vive arkadaşlar, vivre fiilinin üçüncü çoğul şahıs çekimi, yaşamak demek. Mes amis vivent dans une maison, yani bir evde yaşıyorlar. Fakat bu ev nasıl? Une maison sans fenêtre. Yani camsız, penceresiz bir evde yaşadıklarını anlatan bir cümle. Şimdi diğer cümleye geçiyoruz. Cette femme aide les personnes sans ressources. Evet, bu kadın geliri olmayan, kaynağı olmayan ya da maddi durumu iyi olmayan insanlara yardım ediyor anlamında bir cümle. Cette femme, bu kadın. Biliyorsunuz söz setleri gördük. Aide yardım etmek arkadaşlar. Üçüncü tekil şahsı çekimi. Les personnes, yani insanlar, kişiler. Les personnes sans ressources arkadaşlar. Ressource, kaynak demek. Yani bir kaynağı olmayan, geliri olmayan anlamında. Les personnes sans ressources, geliri olmayan insanlar demek. Diğer cümleye geçiyorum şimdi. Julien est parti, yani Julien gitti. Nasıl gitmiş Julien? Sans ses papiers. Burada papier'in iki anlamı var aslında kelime olarak düşündüğümüzde. Papier, kağıt demek arkadaşlar. Ama diğer ikinci anlamı da evrak demek. Kimlikleri demek. Yani kimliğiyle, evraklarıyla, pasaportuyla, bunlar olmadan gitti. Et il a vécu des problèmes à la douane. Ne demek? Şimdi il a vécu, yaşadı arkadaşlar. Des problèmes, problemler yaşadı. À la douane. Yani gümrükte sorunlar yaşadı. Neden? Çünkü evrakları olmadan gitti. Diğer cümle: Une famille sans enfants est comme un jardin sans fleurs. Evet, şimdi iki tane sans var aynı cümle içerisinde. Ne anlama geliyor? Une famille sans enfants. Çocuksuz bir aile. Et comme un jardin sans fleurs. Çiçeksiz bir bahçe gibidir. Burada comme gibidir demek. Evet, çocuksuz bir aile ya da çocuğu olmayan bir aile çiçeksiz bir bahçe gibidir. Evet, sans enfant, çocuksuz, sans fleurs, çiçeksiz. Un être humain, bir insan, ne peut pas vivre sans amour. Bir insan sevgisiz yaşayamaz. Amour arkadaşlar iki anlam var. Sevgi, diğer anlamı da aşk. Evet, bir insan sevgisiz yaşayamaz. Ne peut pas vivre. Bu pouvoir, vouloir'ları biliyorsunuz gördük. Pouvoir fiili nasıl kullanıyor? O dersimize de göz atabilirsiniz.
Evet, ne peut pas, pouvoir'ın olumsuz hali. Vivre da yaşamak. Diğer cümle, on ne peut pas savoir sans essayer. Evet, bu cümlede çok kullanılır. Yani bu yazdığım cümleler aslında çok böyle geçen kullanılan cümleler, pratik cümleler. Hep karşınıza çıkabilecek tarzda cümleler. O nedenle bu cümleleri kurdum. Size yardımcı olsun diye. Evet, on ne peut pas savoir sans essayer. Şimdi sans essayer denemeden demek. Bakın, denemeden bilemeyiz. Buradaki on denemeden bilinmez ya da nu olarak da geçiyor. Onun diğer anlamı yani biz ya da insanlar. Yani insanlar denemeden bilemez. Yani önce denemek lazım ki bilelim. Son cümle, il doit éteindre la lumière sans faire de bruit. Bakın, il doit éteindre la lumière. Éteindre la lumière, ışığı kapatmak demek arkadaşlar. Işığı kapatması lazım. Yani il doit éteindre la lumière, ışığı kapatması lazım diyor orada. Devoir fiili var burada. Doit arkadaşlar. Devoir gerekmek. Sans faire de bruit ise şimdi faire du bruit mesela dersek gürültü yapmak. Faire du bruit. Je fais du bruit. Gürültü yapıyorum. Ama burada sans faire de bruit kalıp halindedir. Gürültü yapmadan ışığı kapatması lazım. Yani nasıl bir ortam olabilir bu? Mesela uyuyan insanlar olur bir yerde ya da çalışan insanlar olur ya da uyuyacak insanlar olur. Gürültüden rahatsız olan ya da o kişi çok gürültücü bir insandır hareket ettiği zaman. Dolayısıyla ışığı sessizce kapatması lazım. Çok fazla insanları rahatsız etmemek için. O anlamda bir cümle arkadaşlar. Sans faire de bruit. Gürültü yapmadan. Evet, devam ediyor dersimiz. Evet, bu sayfada da arkadaşlar sans'ın kullanımı ile ilgili bazı cümleler var. Kısa cümleler yani sözler var. Çok karşımıza çıkacağı için bunların açıklamasını yaptım burada. Şimdi başlıyorum. Şöyle sans commentaire arkadaşlar. Bunu çok görebilirsiniz. Karşınıza çok çıkan şeyler bunlar. Sans commentaire yorumsuz demek. Şimdi okuyorum çünkü telaffuz da önemli burada. O nedenle hemen anlama bakıp sayfayı hızlı geçmeyin. Lütfen dinleyin. Telaffuzlar da önemli. Kelimelerin nasıl okunuşu. Sans preuve. Sağdaki cümle. Sans preuve. Kanıt olmadan demek arkadaşlar. Sans condition. Koşulsuz, şartsız demek. Sans raison. Sebepsiz ya da sebep olmadan anlamında. Sans connaissance. Bilgisiz ya da bilgisi olmadan. Sans interruption. Sans interruption arkadaşlar. Durmaksızın, aralıksız demek. Sans défense. Savunmasız. Sans délai. Süresiz. Yani arada bir süre yok. Sans douleur. Ağrısız, sızısız anlamına geliyor. Sans douleur. Mesela une opération sans douleur, une opération chirurgicale sans douleur denir. Yani cerrahi bir operasyon, yani ağrısız, sızısız cerrahi bir operasyondan bahsedildiği zaman. Sans doute, şüphesiz demek. Dut şüphe demek çünkü. Yani bu kelimelerin önüne sans geldiği zaman bizdeki sız, siz anlamı veriyor. Olmayışı anlamını. Sans mesela douleur, douleur, avec douleur dense ağrılı, sızılı olur. Ama sans douleur ağrısız. Sans doute aynı şekilde. Sans incident kazasız. Evet. Sans retard gecikmesiz. Mesela avec retard dendiği zaman gecikmeli demek. Ama sans geldiği zaman, sans retard dendiği zaman gecikmesiz. Burada da birkaç kelime daha var. Il est sans abri. Şimdi sans abri arkadaşlar evsiz demek. Il est sans abri yani evi yok, evsiz, dışarıda. Mesela sokakta yatan bir insan düşünün. Onlara ils sont sans abri denir. Yani il est sans abri denir. Evet. Un homme sans cœur. Sans cœur kalpsiz demek. Un homme sans cœur. Kalbi olmayan, kalpsiz, duygusuz insanlar için kullanılır. Il est sans emploi. İşsiz. Bakın, emploi iş. Sans emploi işsiz. Arada tabii bu kelimelerin dikkat ettiyseniz bir tire var. Ona dikkat edelim. Un travail sans faute. Bakın, hatasız bir çalışma, hatasız bir iş. Yani ortaya çıkarılan bir iş var. Birisi bir iş yapmış, hatasız yapmış onu.
Un travail sans faute. Faute, une faute hata demek arkadaşlar. Kusur demek. Yani sans faute hatasız, kusursuz anlamına geliyor. Evet, bu sayfada da sans'la ilgili önemli birkaç tane cümle var. Devam ediyoruz. Evet, bu sayfada da avec ile bitireceğiz. Avec ne demekti arkadaşlar? İle, yani İngilizce'de with, sans için without deniyor. Avec de with. Şimdi je travaille avec mon ordinateur diyor birisi. Ben mesela diyelim ki je travaille avec mon ordinateur. Yani bilgisayarım ile çalışıyorum. Bilgisayarımla birlikte çalışıyorum. Bilgisayarımı kullanarak çalışıyorum anlamında. Avec mon ordinateur. Mon'ları biliyorsunuz. Mon'ton sonları gördük. Onunla ilgili sırf dersimiz de var zaten. Hatırlamıyorsanız ona da bakabilirsiniz tekrar isterseniz. Un ordinateur bilgisayar demek. İkinci cümlemiz nous travaillons avec plus d'attention. Şimdi biz çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Bakın avec plus d'attention. L'attention arkadaşlar dikkat demek. Hatta attention monsieur dediğimiz zaman dikkat bayım. Dikkat edin. Faites attention dikkat edin demek. Faire attention dikkat etmek demek. Nous travaillons avec plus d'attention. Burada daha dikkatli çalışıyoruz. Yani biraz daha itinalı, biraz daha özenli çalışıyoruz anlamına geliyor arkadaşlar. Travailler avec plus d'attention. Daha itinalı, daha özenli, daha dikkatli çalışmaktır. Avec plus d'attention. Evet, üçüncü cümlemiz vous irez avec lui à la réunion car il connaît bien ces personnes. Bakın tekrar ediyorum. Vous irez avec lui à la réunion car il connaît bien ces personnes. Evet, ne demek? İre nedir arkadaşlar? Hatırladınız mı? Aller fiilinin futur simple hali. Evet, burada dikkat edelim. Aller fiilin futur simple hali. Vous irez. Siz gideceksiniz. Avec lui. Onunla gideceksiniz. Nereye? À la réunion. Toplantıya. Car. Çünkü. Il connaît bien ces personnes. Çünkü bu insanları iyi tanıyor. Bakın connaître fiili var burada. Tanımak. Bien ces personnes. Bien iyi demek. Ces personnes bu insanları. Yani söz setten geliyor. Çoğul hali. Arkadaşlar söğünün çoğul hali. Bu insanları iyi tanıyor. Evet, toparlıyorum cümleyi. Vous irez avec lui à la réunion. Toplantıya onunla gideceksiniz. Car il connaît bien ces personnes. Çünkü bu insanları iyi tanıyor. Evet. Dördüncü cümlemiz. Je vois un homme avec un chapeau noir. Evet. Bir adam görüyorum. Nasıl bir adam görüyorum? Bakın. Siyah şapkalı bir adam görüyorum. Cümleyi en sondan toparlıyoruz biliyorsunuz. Çünkü Fransızca cümlelerin kuruluşu Türkçe'ye göre devrik. Siyah şapkalı, yani avec un chapeau noir, siyah şapka takan, siyah şapka ile bir adam görüyorum. Voir fiili mastar hali görmek arkadaşlar. Avec vous, bakın 5. cümlemiz. Avec vous, sizinle. On se sent en sécurité. Şimdi sizinle demek. Avec vous, sizinle. On se sent en sécurité. Şimdi ben parantez içinde bunu yazdım. Göresiniz diye mastar halini kalıbın. Se sentir en sécurité arkadaşlar. Kendini güvende hissetmek. La sécurité güvenlik demek. Être en sécurité güvende olmak demek. Se sentir. Se sentir arkadaşlar kendini hissetmek demek. Bakın sentirle yapmayın, karıştırmayın. Sentir arkadaşlar farklı bir anlamda, se sentir farklı bir anlamda. Burada se sentir arkadaşlar çift zamirli bir fiil. Se sentir bien mesela dersem kendini iyi hissetmek demek. Evet. Avec vous, sizinle, on se sent en sécurité, kendimizi, yani insanlar kendini sizinle güvende hissediyor demek. Şimdi bu cümlede quand je vais au supermarché, j'y vais avec tous mes amis. Evet, burada da avec ile ilgili bir cümlemiz var yine. Quand je vais au supermarché. Markete gittiğimde, supermarché market demek. Markete gittiğimde j'y vais avec tous mes amis.
Oraya bütün arkadaşlarımla birlikte gidiyorum. Evet, burada J, buradaki Y neydi? I, an. Bakın an ve I ile ilgili dersim var. Buradaki Y neydi arkadaşlar? I, ora demek. Oraya. Yani yeri, gidilen yeri, mekanı yerine geçiyor. Dolayısıyla burada quand je vais au supermarché, markete gittiğimde oraya bütün arkadaşlarımla beraber gidiyorum diye bir cümle. Avec tous mes amis. Arkadaşlarımla birlikte demek. Son cümlemiz avec ou sans lui. Bakın onunla veya onsuz. Dikkat. Böyle cümlelerle de karşılaşabilirsiniz. Avec ou sans lui. Ou zaten veya demek. Avec onunla, ou sans lui veya onsuz. Je partirai loin de cette ville, loin de tout. Avec ou sans lui, je partirai loin de cette ville, loin de tout. Onunla ve onsuz. Bu şehirden uzak gideceğim, uzak yere gideceğim. Her şeyden uzak. Yani her şeyden uzak bir yere, bu şehirden de uzaklara gideceğim anlamında bir cümle. Onunla veya onsuz. Je partirai, partir fiilinin futur simple çekim hali arkadaşlar. Evet, loin de bir yerden uzak demek. Loin de cette ville bu şehirden uzak demek. Loin de tout her şeyden uzak demek. Evet, bu dersimizde burada noktalanıyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok uzun değil, çok sıkmadan anlatmak istedim. Ama bu sans ve avec'i bilmenizde fayda var. Çünkü bütün cümlelerde karşınıza çıkacaktır ve çok kullanışlı gördüğünüz gibi. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ki YouTube size haberdar etsin her yeni ders yayınladığımda. Evet, kendinize iyi bakın.